Harry otobüste neden sorun yaşadı? Hikayeyi dikkatlice dinleyin. Cevabınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Harry, bugün biraz geç kaldın. Her şey yolunda mı? Evet, şimdi her şey yolunda. Ama buraya gelirken küçük bir sorun yaşadım. Ne oldu? Bir yere mi takıldın? Hayır, aslında yanlış otobüse bindim. Bu yüzden yaklaşık 20 dakika geç kaldım. Gerçekten mi? Daha önce İstanbul'da birçok kez otobüse bindi. Nasıl yanlış otobüse bindi? Haklısın. Daha önce bindim ama genellikle sen yanımdaydın. Bugün tek başıma gelmek istedim. Biraz pratik yapmak istiyordum. Peki otobüse binmeden önce ne yaptın? Durağa gittim ve beklemeye başladım. Birkaç otobüs geldi, insanlar hızlı bir şekilde biniyordu. Ben de gelen otobüsün benim otobüsüm olduğunu düşündüm. Yani otobüsün numarasına bakmadın mı? Hayır, bakmadım. En büyük hatam buydu. Otobüsün ön tarafındaki yazıya dikkat etmedim. Peki neden kontrol etmedin? Çünkü biraz acele ediyordum. Geç kalmak istemiyordum. Ayrıca otobüsün rengi ve şekli aynıydı. Bu yüzden doğru otobüs olduğunu düşündüm. Otobüse bindikten sonra ne yaptın? Bir koltuğa oturdum ve telefonuma baktım. Yaklaşık 10 dakika boyunca her şey normaldi. Ne zaman yanlış otobüse bindiğini anladın? Camdan dışarı bakarken fark ettim. Daha önce gördüğüm yerleri bekliyordum ama farklı sokaklardan geçiyorduk. O anda ne düşündün? Önce biraz şaşırdım. Sonra endişelendim. Çünkü nereye gittiğimi bilmiyordum. Telefonundan bakmadın mı? Baktım ama telefonumun şarjı çok azdı. %5 şarjım kalmıştı. Telefon kapanırsa daha zor durumda kalacağımı düşündüm. Peki ne yaptın? Yanımdaki bir kişiden yardım istedim. Türkçe konuşabildin mi? Evet, basit bir Türkçe cümle kurdum. Ne söyledin? Affedersiniz, bu otobüs Eminönü'ne gidiyor mu? Diye sordum. Seni anladı mı? Evet, beni anladı. Bana gülümsedi ve "Hayır, yanlış otobüse binmişsiniz." dedi. Bunu duyunca ne hissettin? İlk anda biraz utandım. Çünkü gerçekten yanlış otobüse binmiştim. Ama sonra rahatladım. Çünkü biri bana yardım etti. Sana nasıl yardım etti? Önce hangi durakta inmem gerektiğini söyledi. Sonra karşıya geçip başka bir otobüse binmem gerektiğini anlattı. Onu kolay anladın mı? İlk başta biraz zorlandım. Çünkü hızlı konuşuyordu. Bazı kelimeleri kaçırdım. Ne yaptın? "Biraz daha yavaş söyler misiniz?" dedim. Sonra tekrar anlattı. Bu cümleyi kullanman çok iyi. Peki sonunda doğru yere gidebildin mi? Evet, bir sonraki durakta indim. Karşıya geçtim ve yeni otobüsü bekledim. Bu sefer otobüse binmeden önce ne yaptın? Önce otobüsün numarasına baktım. Sonra önündeki tabelayı okudum. Emin olduktan sonra bindim. Bugünkü olaydan ne öğrendin? Acele etmemeyi öğrendim. Bir otobüse binmeden önce mutlaka numarasını ve gideceği yeri kontrol edeceğim. Peki artık tek başına otobüse binebilir misin? Evet, binebilirim. Ama artık daha dikkatli olacağım. Bu arada bugün yeni bir Türkçe cümle de öğrendim. Biraz daha yavaş söyler misiniz? Harika. Bu cümle günlük hayatta çok işe yarar. Evet. Çünkü bazen insan kelimeyi biliyor ama hızlı konuşulunca anlamıyor. Çok doğru. Evet, şimdi sorumuza dönelim. Harry otobüste neden sorun yaşadı? Cevabınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.